Merhaba, Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz çok şirin hırka modelini çalışacağız arkadaşlar. Yapımı oldukça kolay. 2 günde bitirebileceğiniz gerçekten çok hoş bir hırka. 2 tane altıgen motiften oluşuyor arkadaşlar. Şu gördüğünüz motifler normalde kare motifler ama ben bu motifleri altıgen hale getirip çok güzel de bir yaka ekleyerek değişik bir hırka haline getirdim. Umarım beğenirsiniz. Hemen iplerimden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar bebe ipi kullandım. 3 renk kullandım. Kaç ip gider derseniz arkadaşlar sadece 2 yumak yeterli olur. Çünkü 3 yumaktan gördüğünüz gibi bayağı bir kaldı. Hemen tığ numaramdan bahsetmek istiyorum. 3,50 milimlik tığ kullandım. Hemen ölçülerini vermek istiyorum. Şöyle koltuk altından ölçmek istiyorum. 26 santim. Şöyle omuzdan boyu da 28 santim arkadaşlar. Kaç yaşa yapabiliriz derseniz bu benim ördüğüm 1-1,5 yaş arası için, ama sizler motifleri büyüterek istediğiniz boyutta, hatta yetişkinler için bile yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış, çünkü bu motifler istediğiniz kadar büyütülebiliyor. Hemen şöyle minik örgü düğmelerim var. Sizler istediğiniz gibi kullandığınız renklere göre düğmeler ekleyebilirsiniz. Şöyle her yerini göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Zaten bunu da hediye yaptım arkadaşlar. Bir yakınımızın bebeği olacak. Onu böyle severek yaptım. Umarım sizler de böyle severek yapar, yakınlarınıza hediye edersiniz veya kendi bebişlerinize kullanırsınız. Evet arkadaşlar, hemen videonun başında söylemek istiyorum. Bakın şurada şöyle hemen videonun ilerleyen dakikalarında göreceksiniz. Burada 2 tane yuva bırakacağız demiştim. Sonradan düzelttim. Ama baştan da hatırlatmak istiyorum. 3 tane yuva bırakacağız. Orada bir hata yaptım. Gerçi düzelttim sonradan ama yine de baştan hatırlatmak istiyorum. Evet arkadaşlar, isterseniz bu güzelliğin yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı da yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz abone olup abone ol butonunun yanındaki zili aktif hale getirirseniz bundan sonraki yükleyeceğim videolardan haberdar olabilirsiniz diyorum. Ve hemen bu güzelliğin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle sihirli halka ile başlıyorum. İpimi halka haline getirdim. Birleştiği noktadan tutuyorum ve tığımı halkanın içinden geçirip 3 tane zincir çekiyorum. Çektiğim zincirle birlikte 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir, tığın başını doluyorum ve 3 tane ikili trabzan. Toplamda 6 grup yapacağız. Şu anda ikinci grubu yaptım. Aralarda birer zincir olacak. Bir zincir, 3 tane ikili trabzan. Bir zincir çekiyorum ve toplamda bakın 1 2 3 grup yaptım. 6 grup yapıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, şöyle hemen sayalım. Bakın 1 2 3 4 5 6 grup yaptım. Son olarak yine aynı iple devam edeceğim için tığın başını doluyorum. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. 3 ilmeği aynı anda kapattım. Sihirli halkamın ipini şöyle sıkıyorum iyice. Ortayı kapatıyorum. Şu anda 6 tane şöyle yuvamız da var. Burada 1 2 3 zincir çekiyorum ve bakın bir zincirlik bölümün içine çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada zincirim yok. Diğer boşluğa batıyorum. Bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan. Arada bir zincirim var.
Tığın başını doluyorum. Tekrar aynı boşluğa batırıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu sırayı bu şekilde devam edeceğiz. Hiç arada zincir yok. Önümdeki bir zincirlik boşluğa battım. 3 tane ikili trabzan, bir zincir, aynı boşluğun içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada zincir yok. Diğer boşluğa bu şekilde tüm boşluklara bu şekilde 3 tane ikili trabzan, bir zincir, 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna gelmek üzereyim. İlk başlangıcı yarım köşe ile başlamıştık. Hemen köşemi tamamlıyorum. 3 tane ikili trabzan yaparak. Burada ipi keseceğim için bir zincir çekiyorum ve ilk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum ve diğer rengime geçeceğim. Hemen şöyle arkasını çevirdim. Daha ince bir tığ alıyorum ve şöyle sihirli halkamı bir düğüm atarak saklıyorum. Şöyle iyice sakladığınızda emin olun, daha sonradan çözülmesin. Evet, benim için bu kadar yeterli. Hemen krem rengime geçiyorum. Evet, ipime bir düğüm attım. Çok pardon, bir düğüm attım ve herhangi bir köşeden başlıyorum. Sık iğne ile ipimi sabitledim. Bakın arada şu ipimi de yürüteceğim, yani beraber öreceğim. Artık ipim kalmaması için 2 zincir çektim. Aynı boşluğun içine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzanım olmuş oldu. Şimdi bakın şu ara boşluklara geldim. Hemen ara boşluğa batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığın başını doladım. Ve bakın bir aşağıda 3 tane trabzan var. Birinci değil, ikinci trabzanın tepesine şu şekilde batıyorum. Şöyle net miyiz? Evet. Tekrar göstereceğim. Bakın. Şöyle bir aşağıdaki trabzanların ikincisinin tepesine şu şekilde battım ve ikili trabzan yaptım. Arkadaki boşluğa yine batıp bir ikili trabzan yapıyorum. Tığın başını doladım. Köşeye geldim. 3 tane ikili trabzan. Bir zincir, aynı köşenin içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın yine ara boşluğa geldim. Şöyle şuraya. Öncelikle boşluğun içine bir tane ikili trabzan. Tığın başını doladım. Bir alttaki trabzanların birinci değil ikincinin tepesine şu şekilde batıyorum. İkili trabzan yaptım. Tekrar arkadaki boşluğa bir ikili trabzan daha yapıyorum. Hiç aralarda zincir yok. Sadece köşelerde var. Hemen köşeme geldim. 3 tane ikili trabzan, bir zincir, 3 tane ikili trabzan şeklinde devam edeceğim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Başlangıçta yarım köşe yapmıştık. Hemen köşemi tamamlıyorum. 3 tane ikili trabzan. Her renkten ikişer sıra öreceğiz arkadaşlar. O yüzden tığın başını doluyorum. İlk çektiğim zincirden şöyle zincirin tepe noktasına battım. 3 ilmeği aynı anda kapattım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bakın bir üst bölümde şu uzatmayı yapmayacağız. Direkt normal ikili trabzanlarımı yapıyorum. Çektiğim zincirle birlikte 3 tane ikili trabzan yaptım. Burada yarım köşemi yapmış oldum.
Burada gördüğünüz 2 tane boşluğa hiç aralarda zincir olmadan 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın arada zincir yok. İkinci boşluğa geçtim. 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Daha sonra yine köşemi yapıyorum. Köşeleri zaten öğrendik. 3 tane ikili trabzan, bir zincir, 3 tane ikili trabzan. Her boşluğa 3'er tane ikili trabzan şeklinde devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Yine köşemi tamamlayarak bitireceğim. Ve diğer rengime geçeceğim. Bu rengi bitirdiğim için bir zincir çekiyorum. İlk çektiğim zincirin şöyle tepe noktasına battım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Şöyle bakın, bir marullanma olacak. Bu marullanmayı zaten istiyoruz. Evet, hemen şöyle lila rengime geçtim. Renkler gerçekten çok hoşuma gitti. Evet, yine köşeden başlıyoruz. Bakın, krem renkli neler yaptıysak diğer sıralarda da hep aynı şekilde ilerleyeceğiz. Yani rengin ilk sırasında hemen şu uzatmayı yapıyoruz. İkinci sırada uzatma yapmıyoruz. Her boşluğa 3'er tane ikili trabzan yapıyorum. Yine köşelerimde 3 tane ikili trabzan, bir zincir, 3 tane ikili trabzan. Yine yarım köşeyle başlıyorum. Çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Hemen bakın, rengin ilk sırasında hemen uzatmalarımı yapıyorum. Önümdeki boşluğa ikili trabzan yaptım. Tığın başını doladım. Bir alttaki birinci değil ikinci trabzan tepesine şu şekilde batıyorum. İkili trabzan yaptım. Daha sonra arkadaki boşluğun içine batıp tekrar bir ikili trabzan daha yapmış oldum. Toplamda bir boşluğa 3 tane ikili trabzanımı yapmış oldum. İkinci boşluğa geldim. Bir ikili trabzan. Bir de bakın, yine aynı şekilde ilerleyeceğim. Birinci değil ikinci trabzan tepesine bu şekilde battım. İkili trabzan yaptım. Boşluğun içine bir tane ikili trabzan. Arada zincirim yok. Sonuncu boşluğa batıyorum. İkili trabzan. Bir ikinci trabzan tepesine şu şekilde batıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Tığın başını doladım. Boşluğa battım. İkili trabzan. Arada zincir yok ve köşemi yapıyorum. 3 tane ikili trabzan, bir zincir ve 3 tane ikili trabzan şeklinde. Diğer boşluklara da aynı şekilde tüm köşelere devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi her sırada boşluklarımız bir tane fazlalaşıyor. Ben bu bölümü de bitirip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, yine sıramın sonuna geldim. Görünüş şu şekilde olacak. Ve yine bu sırayla devam edeceğim için tığın başını doladım. Çektiğim zincirin hemen tepesine batıp 3 ilmeği aynı anda kapattım. Dediğim gibi her renk 2 sıradan oluşacak. Yine bu sırada sadece uzatma yapmıyoruz. Sadece tüm boşluklara ve köşelere ikili trabzan yapıyorum. Kaç sıra öreceğiz? Toplamda ben sanırım 11 ya da 12 sıra örmeyi düşünüyorum. Şöyle ölçerek öreceğim. Bu şekilde sizler de çocuklarınızın omuz kısmından ölçerek istediğiniz boyutlarda yapabilirsiniz. Şöyle, evet. Bakın, bütün boşluklara 3'er tane ikili trabzan. Bir üst sırada tekrar krem rengine geçeceğim. Yine aynı şekilde bu sıralarda ne yaptıysam diğer sıralarda da aynı şekilde ilerleyeceğim. 3'er tane boşluklara ikili trabzanımı yaptım. Yine köşede 3 tane
ikili trabzan, bir zincir, 3 tane ikili trabzan. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Çok pardon. Evet, bakın. Şöyle. Yani bakın, kol tarafı, burada bel bölgesi. Şöyle omuz kısmından çocuğa şu şekilde giydirip ne kadar büyüklükte yapabileceğinizi görebilirsiniz. Bakın, bu şekilde omuz kısmından şu şekilde geçirip ölçebilirsiniz ve tamamen istediğiniz gibi, istediğiniz boyutlara gelene kadar büyütebilirsiniz. Şöyle hemen çocuğun kolu, beli şu şekilde gelecek şekilde ölçüp istediğiniz boyutlarda yapabilirsiniz. Ben de şimdi istediğim kadar büyütüp hemen bu modeli büyütüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben motifimi bitirdim. Hemen şöyle kaç sıra yaptığımı göstermek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. sıranın tek duvarını örmedim. Bakın, tüm çevresini ördüm ama şurayı örmedim. Şimdi birazdan anlatacağım. Hemen ölçü de vermek istiyorum. Şöyle tek duvarını ölçsem yeterli olacak. Ne kadar örmüşüz? Şöyle 26 santim arkadaşlar ördüğüm motifin boyutu. Aynısından bir tane daha örüyoruz. Yine şöyle göstermek istiyorum. Bakın, burada da kaç sıra ördüm? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. sıranın şöyle tamamını bitirmedim. Tamamını bitirin. Hemen şöyle çok kafanızı karıştırmak istemiyorum aslında. Şimdi öncelikle bu motiften başlamak istiyorum. Bakın arkadaşlar. Şimdi örmediğim tarafı hemen buluyorum. Şöyle biraz bunu karıştırıyorum ben. Evet, bakın. Şöyle şu taraf kolumuz, şurası da bedeni. Hemen şurada bakın bıraktım. Neden bıraktım? Çünkü burayı birleştireceğim. Şu şekilde kolu birleştireceğim. Şurada sadece 2 tane yuvayı bırakacağım yaka kısmı için. Şimdi hemen birleştirmeyi şöyle kafanızı karıştırmadan göstermek istiyorum. Şöyle şurayı da sökeceğim. Bakın, köşenin sadece 3 tane trabzanını yapmış olduk. Evet. Burada bir zincir çekiyorum. Hemen karşı tarafın şöyle köşesinin bir zincirlik bölümüne batırdım. İlmeği içinden geçirdim. Bir zincir çekiyorum. Hemen buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Burada hem birleştirmiş oluyorum. Bakın, şuradaki 3 tane trabzanın ilkinin tepesine battım. İlmeği içinden geçirdim. İkinci trabzanımı yapıyorum. Hemen karşı trabzanına batacağız. Bakın, buradaki ikinci trabzanın içinden geçiriyorum ilmeği. Ve aynı köşeye üçüncü ikili trabzanımı yapıyorum. Ve buradaki üçüncü trabzan tepesine battım. İlmeği içinden geçirdim. Bakın, şöyle de göstermek istiyorum. Bakın, burası birleştirme noktam, gayet düzgün. Diğer yine hırka modelimde de aynı birleştirmeyi yapmıştık. Seyreden arkadaşlar oradan aşinadır. Bakın, hemen şuradaki boşluğa geçiyorum. İlk trabzanımı yapıyorum. Hemen karşı tarafındaki bakın üçlü trabzanın ilkine battım. İlmeği içinden geçirdim. İkinci trabzanı yapıyorum. İkinci trabzana battım. İlmeği içinden geçirdim. Üçüncü trabzanı yapıyorum. Ve üçüncü trabzanın içinden ilmeği geçiriyorum ve üçüncü trabzanı yapıyorum. Birleştirmemiz bu kadar kolay. Şöyle göstermek istiyorum. Şurada da gerçekten çok hoş bir görüntü oluyor. Tekrar bir tane daha göstermek istiyorum. Eminim ki anlaşıldı. Bakın, hemen karşı tarafa geçtim. Bir tane ikili trabzan.
Hemen karşı tarafın ilk trabzanının içinden ilmeğimi geçiriyorum. İkinci trabzanı yapıyorum. İkinci trabzanın içinden, tepesinden ilmeği geçiriyorum ve üçüncü trabzanı yapıyorum. Ve üçüncü trabzanın tepesinden ilmeğimi geçirdim ve hemen karşı tarafa geçiyorum. Ve yine karşı taraftan devam ediyorum. Şurada 2 tane gördüğünüz gibi yuva kalana kadar birleştirip dönüyorum hemen. Evet arkadaşlar, hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın şu şekilde ben birleştirmemi yaptım. Burada 1 ve 2 tane boşluğu örmedim. Daha doğrusu birleştirmedim. Şöyle göstermek istiyorum. Şimdi bu 2 boşluğu tek başına öreceğim. Şöyle normal bir boşluğa 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Hemen diğer boşluğa, yani köşe kısmına geliyorum. Burada köşemi tamamlıyorum. 3 tane ikili trabzan. Burada bir zincirim var. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincirimi çekiyorum ve ipimi kesiyorum ve şöyle hırkamın yarısını tamamlamış oluyorum. Gördüğünüz gibi kol ve beden bölümü. Hemen diğerini şöyle bakın, son sırayı örmedim. Burada yine tekrar etmek istiyorum kafanız karışmaması için. Bakın, son sıranın her renkten 2 sıra olması gerekiyor. Sadece tek sıra yaptım çünkü birleştireceğiz. Tekrar sırayı vermek istiyorum. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 sıra örmüşüm. Yani toplamda birleştirme sırasıyla 14 sıra olması gerekiyor. Evet. Şöyle birleştirmemi hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın şöyle katladığımda hemen zaten hırkam formuna giriyor gördüğünüz gibi. Şöyle bakın. İkisini şöyle katladığımda zaten hırka formunu alıyor. Birleştirme konusuna geldiğimde bu bölümde hemen sırtı birleştirerek başlamak istiyorum. Şöyle hemen arkası önü zaten aynı. İstediğiniz yeri, arka istediğiniz yeri ön yapabilirsiniz. Şöyle kameranın aldığı kadar. Şöyle burası sırt, burası da sırt. Hemen şöyle sırt bölümünden başlıyorum. Hem birleştirmeye hem de bu sıranın ikinci sırasını yapmaya. Şimdi burada hemen nasıl başlıyorum? 1, 2, 3 tane zincir çektim. Hemen diğer taraftaki şu köşenin ilk trabzanını alıyorum. Tepesine batıyorum ve ilmeği içinden geçiriyorum. Ve ikinci trabzanı yapıyorum. İkinci trabzanın içinden ilmeği geçiriyorum. Üçüncü trabzanı yapıyorum. Birleştirmemiz aynı. Sadece bu sırayı sıfırdan başladığımız için şu ilk sırayı bu şekilde yapıyoruz. Az önce kolu birleştirdiğimiz gibi sırt bölümünü de aynı şekilde birleştirip hemen döneceğim arkadaşlar. Birleştirme burada aynı. Evet arkadaşlar, şu şekilde birleştirmemi yaptım. Şimdi burada benim geçişte püf noktam var. Bakın, köşenin 3 tane ikili trabzanını birleştirdim. Bu bölümde bir zincir çekiyorum. Diğer köşenin tek zincirlik bölümünden şöyle şu ilmeği geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum ve bu şekilde devam ediyorum. Şimdi şöyle 3 tane ikili trabzanımı yapayım. Bakın, daha düzgün bir geçiş sağlamış oluyoruz. Şimdi hemen çok kafanızı karıştırmadan bakın, sırt bölümünü şu şekilde birleştirmiş olduk. Çok pardon. Evet. Bakın, şimdi ben şu şekilde tek başına şöyle geleceğim. Şöyle
şu kolu da öreceğim. Tam şuraya geldiğimde yine omuz kısmında birleştireceğiz. Şöyle tekrar göstermek istiyorum. Bakın şöyle tuttuğumda tek başına şu şekilde örüyorum. Şuraya geldiğimde, yani tek buraya geldiğimde birleştirme yapacağız. Şimdi ben tek başına örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben tüm çevresini bir sıra tek başına birleştirmeden ördüm. Şimdi hemen şöyle çeviriyorum. Evet. Bakın tam şu bölüme kadar ördüm tek başına. Daha sonra burayı beraber birleştireceğiz. Şimdi şöyle çeviriyorum. Bakın az önce diğer kolu yaptığımız gibi, birleştirdiğimiz gibi bu kolu da aynı şekilde birleştireceğim. Bir zincir çektim. Hemen diğer tarafın köşesinden bir zincirlik bölümden ilmeği geçirdim ve birleştirmeme başlıyorum. Burayı zaten uzun uzun göstermeyeceğim. Zaten diğer kolda göstermiştim. Yine aynı şekilde birleştiriyorum. Burada da aynı şekilde bakın şöyle 2 tane bırakacağım. Bakın burada 2 tane bıraktım. Burada da aynı şekilde 2 tane bırakacağım. Bakın 1 2 bu şekilde birleştireceğiz. Evet arkadaşlar, bu birleştirmem de bitti. Burayı şöyle gördüğünüz gibi yaka bölümümüz oldu ve tek başına örmeye başlıyorum. Yine 3'er tane ikili trabzanımı yapıyorum. Köşeye geldim. Bir zincir çektim. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Şöyle şuraya battım, diğer köşeye kaydırmayla şurada düzgün bir görüntü olsun diye ve ipimi kesiyorum. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde hırkamızın gövdesi diyelim hazır. Şimdi kollarını yapacağız. Hemen kollarının şöyle lastiğine geçmek istiyorum. İpime bir düğüm atıyorum ve herhangi bir grubun, ikili trabzan grubunun ilk trabzanına batıp sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bakın üçlü gruptan ikinci gruba atlayacağım. Yani ben kollarının biraz sıkı olmasını istiyorum. Ama sizler kollarını bu şekilde bırakmak isterseniz hiç trabzan atlamanıza gerek yok. Şimdi tığın başını doluyorum. Bir tane atlıyorum. Hemen üçüncüyü şöyle önden beline dolayarak ikili trabzan yapacağım. Şöyle ikili trabzanımı yapıyorum. Evet. Tığın başını doladım. Hemen önümdeki trabzanı şöyle arkadan beline dolayarak ikili trabzan yapıyorum. Tığın başını doladım. Bakın ikinci trabzanı atlıyorum. Üçüncü trabzanın önden beline dolayarak ikili trabzan yapıyorum. Tığın başını doladım. Hemen yanındaki trabzanın beline doluyorum. İkili trabzan. Tığın başını doluyorum. İkinci trabzanı atlayıp üçüncü trabzanın önden beline dolayarak ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde olacak. Eğer lastiği biraz sıkı istiyorsak, ama dediğim gibi lastiği sıkı istemiyorsanız hiç trabzan atlamamıza gerek yok. Bu şekilde bakın şurayı atlıyorum, hemen yanındakine önden bir tane atlamış oluyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıramın sonuna geldim. Bakın ilk çektiğim zincir burada. Hemen tepesine batıyorum.
kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Şimdi burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. Burada önden beline doladıklarıma önden beline doluyorum. Artık tüm sıralar bu şekilde ilerleyecek. Arkadan beline doladıklarıma arkadan. Bakın hemen önümdekine önden beline dolamışım. O yüzden önden beline dolayarak yapıyorum. Arkadan beline doladığıma ise arkadan beline dolayarak devam ediyorum. Tüm sıralarım bu şekilde ilerleyecek. Toplamda 5 santim zannedersem öreceğim. Yine de beraber ölçeriz ne kadar ördüğümüzü. Ben şimdi net bir şey diyemiyorum. Biliyorsunuz ki ben ördükçe ölçerek yapıyorum. O yüzden ben birkaç sıra aynı bir şekilde öreceğim. Diğer sıralarda aynı şekilde 3 zincirle yükseliyorum. Önden beline doladıklarımı önden beline dolayarak ikili trabzan yapıyorum. Arkadan beline doladıklarımı ise arkadan beline dolayarak ikili trabzan yaparak istediğim boyuta gelene kadar örüp dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben gördüğünüz gibi kollarımı bitirdim. Hemen şöyle ölçmek istiyorum. Ne kadar örmüşüm. Şöyle 3,5-4 santim arkadaşlar. Şöyle şurayı ölçmüyorum. Şöyle lastik kısmı 4 santim diyebiliriz. Sizler istediğiniz kadar burayı uzatabilirsiniz. Arkadaşlar şurada bir düzeltme yapmak istiyorum. Bakın ben burada 2 tane boşluk bırakacağız dedim ama 3 tane bırakacağız. 2 tane bıraktığımızda boyun kısmı çok dar geldi. O yüzden ben yeniden söktüm. Şöyle 3 tane bıraktım. Bakın 1, 2, 3. Siz yine boyun kısmını 4 de bırakabilirsiniz. Daha geniş olmasını istiyorsanız. Ben bu şekilde 3'er tane bırakmış oldum. Bunu da hemen belirtmek istedim. Kenar lastiklerini de göstermek istiyorum. Yine aynı renk ipimle devam edeceğim. Bakın şöyle yaka kenarının şöyle tam köşe tarafından başlıyorum. Hemen köşeye battım. Sık iğne ile sabitledim. 1, 2 zincir çekelim. Şimdi bu çevredeki lastikte eksiltme yapmayacağım. Çünkü kasmasını istemiyorum. O yüzden şöyle yapalım. Çok pardon. Köşeye batmıyoruz. Şöyle bir düğüm attım. İlk trabzan tepesine batıyorum. Şöyle, evet. 1, 2 zincir çektim ve az önce kolda yaptığımız gibi şöyle bir önden batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir trabzanı arkadan beline doluyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Bir önden, bir arkada. Bu şekilde komple çevresini bakın. Şurayı öreceğim. Etek kısmını ve daha sonra diğer tarafı örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, şöyle tüm etrafını çevirdim. Gördüğünüz gibi ilk sıramı bu şekilde bitirdim. Tam şu yakanın köşesindeki 3 tane ikili trabzana kadar. Burada 1, 2 tane zincir çekelim, çok uzun olmasın. Hemen tersini çeviriyorum. Bakın burada da aynı şekilde bakın tığın başını doladım. Çevirdikten sonra önden beline doladıklarımı önden beline dolayarak ikili trabzan yapıyorum. Arkadan beline doladıklarımı yine arkadan beline dolayarak aynı şekilde istediğiniz sıra örebilirsiniz. Bu ikinci sıramız. Ben ikinci sırada da bırakabilirim. 3 sırada yapabilirim. Şöyle görünüşüne göre ayarlamaya çalışacağım. Evet arkadaşlar, bu şekilde yine devam ediyorum. Bakın yine lastik görüntümüz hazır. Dediğim gibi ben ikinci sırada da bırakabilirim. 3 sırada da bırakabilirim. Ben hemen örüp dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben şöyle geldim şuraya. Hemen aklıma dedim ki biz ilik açmadık. Son anda ilik açmak aklıma geldi. Sizler
İster buraya ister buraya açabilirsiniz. Şimdi şöyle bakıyorum. Nerelere ilik açacak? Ben toplamda 4 veya 5 tane ilik açacağım. Şöyle bunu arkadan almışız. Önden alıyorum. Sizler düğmenizin büyüklüğüne göre iliklerin büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Şöyle bakıyorum. Tam ilk ilik nereye gelsin diye bakıyorum şu anda. İlk ilik şuraya gelse olur bence. Evet. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum. Bakın benim buradan bu şekilde önden almam lazım. Ama burayı atlıyorum. Hemen diğerini şöyle arkadan beline dolayarak ikili trabzan yapıyorum. Bakın buradaki iliğim oluşmuş oldu. Eğer düğmeniz büyükse 2 tane zincir çekiyoruz. 2 tane trabzan atlıyoruz. Bu şekilde ilik ayarlarınızı da tamamen kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde devam ediyorum. İkinci iliğim nereye gelmesini istiyorsam şöyle bakıyorum. Birinci burada, ikinci de şurada olabilir. Evet. Yine bakın önden aldım. Çok pardon. Evet. Bir zincir çekiyorum. Bir taneyi atladım. İkinciyi önden batıyorum. Daha doğrusu beline doluyorum. Ve ikinci iliğimi de yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, ben bir sıra daha ördüm. Toplamda 3 sıra lastik örmüş olduk. Hemen şuraları da göstermek istiyorum. Bakın buralar ilik bölümü. 3. sıraya geçtiğimde bir zincirlik bölüme bir tane ikili trabzan yaparak bu bölümü de bitirdim. Hemen şöyle şuradan yaka kısmına geçiyorum. Bakın bu bölümde şöyle yakayı dolanıp şu uca kadar sadece sık iğne yapacağım. Şöyle dönüyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve şöyle önümdeki ilmeklere batarak sık iğne yapıyorum. Şöyle tek tek ilmeklere batıyorum. Ve bu bölümlere sık iğne yapıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Evet. Şöyle önünüze gelen, yani şu lastik olduğu için çok karışık burası. Ama şöyle önünüze gelen ilmeklere batarak sık iğnelerimizi yapabiliriz. Bakın şu bölüm açıkta kalacağı için bu bölümün şöyle düzgün olması lazım. Hemen bakın buraya geldim. Sık iğnemi yaptım. Hemen burada karşıya geçiyorum. Hiç bu bölüme batmıyorum. Şöyle karşıya geçtim. Sık iğnemi yaptım. Bu şekilde arkadaşlar diğer tarafa kadar örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sıramı bitirdim. İpimi sonra saklayacağım. Hemen şöyle modelimi çeviriyorum. Ve yine şuradan başlayacağım. Şöyle krem ipimi de alıyorum. Hemen şurada ipime bir düğüm atıyorum. Bakın şu benim lastik bölümü. Lastik bölümün bitiş noktasındakine şu şekilde önden batıyorum. Biraz yakınlaştırayım. Bakın lastik bölümünün bitişinden şöyle ön telinden alıyorum. Burayı sabitliyorum. 2 zincir çekiyorum. Bir tane trabzanım olmuş oldu. Şu ipi de arada yürütüyorum. Bakın ikinci şöyle önden batıyorum. Bakın yaptığım sık iğnelerin ön teline batıyorum. Ve ikinci ikili trabzanımı yapıyorum. Üçüncüyü yapıyorum. Ve burada dördüncüde şöyle hemen göstermek istiyorum. Dördüncüde
aynı trabzan tepesine 2 tane arttırma yapıyoruz yani. Bakın aynı yere tekrar batıyorum. Bir tane daha yapıyorum. Şöyle. Şunu artık arada yürütmeyeceğim. Keseceğim. Çünkü kafanızı karıştırabilir. Yine bakın. Arkadan batıyorum. 1 2 tek tek 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 4. trabzan tepesine 2 tane yapıyorum. 1 aynı yere tekrar batıp ikinci yapıyorum. Bu şekilde yakanın diğer kısmına kadar devam edelim. Evet, bakın yine lastik bölümüne geldim. Şöyle tam lastiğim şu şekilde burada. Burada 1 2 3, bakın lastik kısmına geçmiyorum. Modeli çevirdim. Burada bir tane bunu bir tane sayıyorum. 2 3 4 5.'yi çift batacağım. 5.'yi çift batıyorum. Aynı yere 2 tane. Bu şekilde. Tekrar gösteriyorum. Birinci ikili trabzanım. İkinci ikili trabzanım. Üçüncü ikili trabzanım. Dördüncü ve 5.'ye 2 kez batıyorum. Aynı trabzana bir tane daha. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Hemen burada bir zincir çekiyorum ve modeli çeviriyorum şu şekilde. Hemen şöyle ilk trabzanın tepesine battım. Bir sık iğne yaptım. Burada tığın başını bir kez doluyorum ve şuradan sayıyorum. Bakın 1 2 3.'ye battım. İkili trabzan yapıyorum. Burada toplamda 6 tane ikili trabzanım var. 2 aynı trabzan tepesine 3 4 5 ve 6. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Burada hiç arada zincir yok. 1 2 3.'ye battım. Sık iğne ile sabitledim. Tığ başını doladım. 1 2 3. trabzan tepesine battım. Aynı trabzan tepesine 6 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 oldu. 3 çok pardon 3 4 5 6 1 2 3. trabzan tepesine battım. Sık iğne ile sabitledim. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Ben yine bir tane daha göstermek istiyorum. Tığın başını doladım. 1 2 3.'ye battım. 6 tane ikili trabzan. 2 3 4 5 6. Şöyle göstermek istiyorum. Evet. Ve 1 2 3. trabzan tepesine batıp sık iğne ile devam ediyorum sıra sonuna kadar. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Bakın sonda 3 tane kaldı ama kalmayabilir. Yani buradaki 4 tane kalabilir, 2 tane kalabilir. Bunu hiç sorun yapmayın. Şu geridekileri dağıtırsınız. Yani 3 tane atlamak yerine 4 tane atlarsınız veya 2 tane atlarsınız. Tam denk gelmiyor diye hiç üzülmeyin.
Evet, sonuncu modelimi yaptım. 1 2 üçüncüye şöyle batıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum ve bitiriyorum. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Hemen şöyle yakamızı göstermek istiyorum. Çok şirin oldu. Önceden söylemek istiyorum. Şöyle. Bakar mısınız tatlılığa? Evet. Yakamızı bu şekilde hazırlamış olduk. Şimdi son bir sıramız var. Yakayla ilgili. Hemen onu göstermek istiyorum. Evet. Yine aynı renk. İpimi alıyorum. Lila ipimi yani. Bir düğüm attım. Ve bakın tam şuradan başlıyorum. Tam şöyle uç kısımdan başlamak istiyorum. Sık iğne yapacağız arkadaşlar. Şöyle evet, tam köşeden başladım. Şöyle arkadan ipimi de yürütüyorum. Yine burada her bir sık iğneye tek tek batarak sık iğne yapacağım. Sanırım ellerim terledi. İpler ötmeye başladı. Evet. Pardon. Sık iğne yapıyorum. Bakın buraya geldiğimde şu öne yaptığımız tek tellerin şu arkada duranlara bakın. Onlara tek tek batıyorum şu şekilde. Ve bu sırayı da bu şekilde bitireceğim. Gördüğünüz gibi arka teline bakın batırıyorum. Bir sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Ve hırkam bitti diyebilirim arkadaşlar. Sadece düğmelerimiz kaldı. Eğer düğme istemezseniz zaten mont gibi bir hırka oldu. Gerçekten kışın mont olarak dahi giydirebilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi çok delikli de değil. Fermuar da dikebilir, diktirebilirsiniz arkadaşlar. Eğer kendiniz fermuar dikemiyorsanız terziler çok güzel hallediyor. Terziye verip fermuar diktirebilirsiniz. Benim elimde yine her zaman olduğu gibi takipçilerim bilir. Uygun düğmem yok. Ama ben kolay bir yolunu buldum. Hemen şöyle her modele uygun renkte şöyle örgü, hemen şunu şöyle düzeltip göstereyim. Ondan sonra düğmelerimi göstereceğim sizlere. Bakar mısınız şu şirinliği, çok güzel oldu. Hemen düğmelerimi gösteriyorum. Daha önceden, hatta hırkaya başlamadan önce ben önceden hemen düğmelerimi şöyle ördüm. Şöyle göstermek istiyorum. Hemen düğmelerimi şu şekilde, çok şirin olacak. Evet, şu şekilde dikeceğim arkadaşlar. Sizler normal tuhafiyeden uygun renkte düğmeleri alıp dikebilirsiniz. Ben şöyle karşıdan birazcık buhar tutup elimle düzelteceğim. Düğmelerimi dikeceğim ve kapanış için burada olacağım. Evet arkadaşlar, ben düğmelerimi diktim. Gördüğünüz gibi gerçekten çok şık ve çok güzel oldu. Şöyle tekrar arkasını göstermek istiyorum. Arkadaşlar, istediğiniz düğmeleri rahatlıkla takabilirsiniz. Ama önerim şöyle örgü düğmeler çok şık duruyor. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Beni buraya kadar seyrettiyseniz bir beğeni tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.